Uzun yıllar boyunca Neandertaller okul kitaplarında ve belgesellerde ilkel, yarı maymun, barbar kuzenlerimiz gibi etiketlerle anlatıldı. Eski çizimlerde kambur yürüyen, elinde kalın bir sopa taşıyan, yüzünde aptal bir ifade olan mahluklar gibi gösterildiler. Bu görüntü aslında bizim kibrimizin ürünüydü. Yani biz modern insanız, onlar da başarısız bir denemeydi hikayesi. Bugün biliyoruz ki bu anlatı bilimsel gerçeklerden çok kendimizi yüceltme isteğimizle ilgiliydi. Gerçek Neandertal o karikatürden çok daha karmaşık, çok daha insandı. Neandertaller yaklaşık 400 bin yıl önce ortaya çıkıyor ve 40 bin yıl öncesine kadar Avrupa ve Batı Asya'da yaşamaya devam ediyorlar. Haritalarla konuşursak, Batı Avrupa'dan Orta Doğu'ya, hatta Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada izlerini görüyoruz. Vücut yapıları, buzul çağının şartlarına uyumlu bir kış modu gibiydi. Göğüs kafesleri geniş, kemikleri kalın, kas yapıları çok güçlü, boyları bizden biraz daha kısa ama kompakt. Soğukta ısı kaybını azaltacak, yakın mesafe av çatışmalarında avantaj sağlayacak bir vücut planı. Ve en kritik nokta, beyin hacimleri bizimkinden daha küçük değildi. Hatta birçok ölçümde ortalama Homo sapiens beyninden biraz daha büyük çıktılar. Bu da şu soruyu ortaya çıkarıyor. Madem beyinleri büyük, neden biz hayattayız da onlar değil? Neandertaller taş alet ustasıydı. Bugün Musteryen dediğimiz taş alet kültürü büyük ölçüde onların eseri. Yalnızca basit taş yongaları değil, ince işlenmiş kazıyıcılar, kesici aletler, mızrak uçları, hayvan derisi işlemede kullanılan özel uçlar yapabiliyorlardı. Bu aletlerle avladıkları hayvanların etini kesiyor, derilerini yüzüyor, kemikleri işliyor, barınaklarını düzenliyorlardı. Ateşi kullanmayı da biliyorlardı. Mağaralarda ve açık alanlarda ateş izlerine, yanmış kemiklere rastlıyoruz. Soğuk gecelerde ısınmak, et pişirmek, yırtıcıları uzak tutmak, hepsi için ateş hayati bir araçtı. Avcılıkları da oldukça gelişmişti. Mamutlar, bizonlar, büyük geyikler gibi tehlikeli ve güçlü hayvanları avlıyorlardı. Bu tür avlar tek başına bir güç gösterisi değildir. Planlama gerektirir. Kimin nereye saklanacağı, kimin sürüyü hangi yöne süreceği, yaralı avın nasıl izleneceği. Yani Neandertal toplulukları iş bölümü yapan, avda koordinasyon kuran, risk ve ödül hesabı yapabilen sosyal gruplardı. Uzun süre Neandertaller için bunlar konuşamıyordu, sadece homurdanıyordu gibi cümleler kuruldu. Ama bugün elimizde farklı ipuçları var. Ses üretimiyle ilişkili bazı kemik yapıları. Bizde de bulunan FOXP2 adlı dil geni, işbirliği gerektiren av ve sosyal yapı. Bunlar bir araya geldiğinde şunu söylemek çok makul. Neandertaller muhtemelen sadece ses çıkaran yaratıklar değil, anlamlı sesler, kelime benzeri işaretler kullanabilen bir türdü. Bizim dilimizle birebir aynı değillerdi elbette. Ama g-ı-eh seviyesinde değildiler. Birlikte av planlayıp yaralı bireyleri koruyabiliyorlarsa mutlaka gelişmiş bir iletişim sistemleri vardı. Neandertallerin dünyasında sadece fiziksel güç değil, duygusal ve sembolik taraf da vardı. Bazı bulgular şunlara işaret ediyor. Olası gömü uygulamaları, özenle bırakılmış bedenler, yanına konmuş kemikler veya aletler. Hayvan pençelerinden yapılmış kolye benzeri süsler, boya ve pigment kullanımı olduğuna dair izler ve tartışmalı da olsa mağara işaretleri. Bunların hiçbiri Neandertaller Picasso'ydu demek için yeterli değil. Ama şunu gösteriyor. Vücut süsleme, kimlik gösterme, belki grup aidiyeti, belki yas ve hatırlama gibi sembolik davranışların en azından bir kısmına sahip olabilirlerdi. Ve en dokunaklı nokta şu. Bazı Neandertal iskeletleri ciddi sakatlık ve yaralanmalar taşıyor ama buna rağmen yıllarca yaşamış görünüyor. Yani av kazasında ağır hasar almış bir birey işe yaramıyor diye dışlanmamış. Birileri ona bakmış, yiyecek paylaşmış, bir süre daha hayatta kalmasını sağlamış. Bu sadece doğal seçilim değil, empati ve bağlılık demek. Homo sapiens, Afrika'dan çıktıktan sonra yaklaşık 60 ila 50 bin yıl önce Neandertallerin yaşadığı bölgelere ulaşıyor. Bir süre boyunca aynı kıtalarda, benzer iklim koşullarında, hatta bazı bölgelerde aynı vadileri paylaşarak yaşıyoruz. Bu karşılaşmanın sonucunda iki şey birden oluyor. 1. Rekabet, av hayvanları için, güvenli barınaklar için, su ve kaynaklar için. 2. Melezleşme, yani karşılıklı çocuk sahibi olma. Bugün Afrika dışındaki insanların genomunda yaklaşık %1-2 oranında Neandertal DNA'sı bulunuyor. Bu şu demek, bizim türümüz ile Neandertaller birbirine sadece mızrak fırlatmadı, aynı zamanda birbirleriyle aile kurdu. Bu da biz ve onlar ayrımını daha karmaşık ve daha ilginç hale getiriyor. Neandertaller neden yok oldu? Bilim dünyasının en ünlü sorularından biri. Tek bir sebep yok ama olası faktörler şunlar. İklim dalgalanmaları, buzul dönemleri, ısınma-soğuma döngüleri, av hayvanlarının göç yollarının değişmesi.
Küçük ve dağınık nüfus, Neandertaller muhtemelen birbirinden kopuk küçük gruplar halinde yaşıyordu. Bu da her kriz dalgasında yok olma riskini artırıyor. Bizimle rekabet, Homo sapiens, daha geniş ticaret, ağ ilişkileri kurabilen, bilgi paylaşımını daha hızlı yapabilen, daha esnek ve deneysel bir tür olabilir. Hastalıklar ve iklim artı rekabet ile birleşen birikimli baskı ve belki zaman zaman doğrudan çatışmalar. Kısacası bizim türümüz değişen şartlara daha esnek tepki verebildi. Ama burada dürüst olmak lazım. Bu hikayede iyi taraf bizdik diyemeyiz. Neandertaller sahneden çekilirken çoğu senaryoda kazanan taraf Homo sapiens oldu. Biz onların alanına girdik, onlarla rekabet ettik, genlerini aldık ve sahnede tek başımıza kaldık. Gerçekten yok mu oldular? Kağıt üzerinde evet. Neandertaller bağımsız bir tür olarak yok oldu. Ama genetik başka bir şey söylüyor. Onların genleri bugün hala vücutlarımızda dolaşıyor. Neandertal kökenli bazı genler bağışıklık sistemimiz üzerinde rol oynuyor, bazı deri ve saç özelliklerini etkiliyor, hatta bazı hastalıklara yatkınlığımızda pay sahibi olabilir. Yani Neandertaller aslında hem kaybettiğimiz bir akraba hem de içimizde taşıdığımız bir miras. İsimleri tarih sahnesinden silindi ama izleri tamamen silinmedi. Neandertallere baktığımızda iki şeyi aynı anda görüyoruz. Bizden farklı bir insan türü. Farklı vücut planı, farklı yüz yapısı, farklı uyum stratejileri. Ama aynı zamanda bize çok benzeyen bir tür. Alet yapan, ateş kullanan, grup halinde avlanan, yaralılarına bakan, muhtemelen konuşan insanlar. Onları yarı insan ya da başarısız deney gibi görmek, bugünün bilgisiyle bakınca hem bilimsel olarak hatalı hem de epey kibirli. Belki de daha doğru soru şu: Neandertaller bizden ne kadar farklıydı yerine, biz Neandertallerden ne kadar farklıyız? Aradaki mesafenin zannettiğimiz kadar büyük olmadığı gittikçe daha net ortaya çıkıyor. Neandertaller buzul çağının ustalarıydı. Bizimle aynı dünyayı paylaştılar, aynı gökyüzüne baktılar, benzer korkular ve umutlar taşıdılar. Bugün artık yoklar ama hikayeleri bitmedi. Her yeni fosil, her yeni DNA analizi onları biraz daha tanımamızı sağlıyor. Ve her yeni bulgu, insan olmanın sadece Homo sapiens'e ait bir ayrıcalık olmadığını, birden fazla türün paylaştığı ortak bir kimlik olduğunu hatırlatıyor. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Neandertaller hakkında ne düşündüğünü yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki bölümde, insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere.